Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu akşam haftalık burç yorumlarımızla devam edeceğiz. 2 haftadır zaten gökyüzü trafiğini anlattık. Bu hafta burç yorumlarıyla devam ediyoruz. Tekrar merhaba diyorum arkadaşlar, hoş geldiniz. Sesim gelmediyse bir saniye. Nasılsınız arkadaşlar? Yoğun gündemler var değil mi? Tahmin ediyorum. Merhaba. Merhaba hocam, merhaba. İyi akşamlar arkadaşlar. Yine ne güzel beraberiz. Evet. Evet şükür. Yani bugün son dakika bu arada Merkür-Uranüs karesi var. Son dakika internetimde de sorun vardı. Giremeyeceğiz diye düşündüm. Şükür girdik. Ben Seninle de yazıştım yani emin değilim. Zaten bugün ciddi bir yoğunluğum da vardı. Trafiğim vardı kendi özel hayatımda. Yani artı bir de internet falan yani herkese ciddi gündemlerin olduğunu düşünüyorum. Şimdi gümbür gümbür yine çok yoğun bir hafta konuşacağız. evet hocam bu hafta yine gezegenler durmadı. Gezegenler Duran hareket yok. etti. Duran yok. Hepsi harekette. Bazıları değiştirdi. Bazıları retroya girdi. Bazıları birbirine karşıt taraftan bakmaya başladılar. İşte bunları hepsini bu akşam konuşacağız. Hangi konuyla başlamak istersin? Hangisi en Ee, önemlisi diyelim? Ben önce bu haftaki bir gezegen döngülerini Hı hı. anlatayım hani gündemlerimizi. Hı hı. Sonra burç burç devam edelim. Çünkü Tamam. detaylı anlatmak istiyorum. Zaten en önemli kadersel senaryoları konuştuk 2 haftadır. Şimdi dün zaten Merkür-Uranüs karesi oldu. Az önce benim bahsettiğim Merkür-Uranüs karesi. Merkür ne anlatır? İşte eğitim, ticaret, iletişim, sosyal medyalar, yazışmalar, yakın çevre ilişkilerimiz vesaire, yollar, trafik. Bakın tüm bu konuları anlatıyor. Bir de Uranüs. Uranüs teknolojiyi anlatıyor. Ani şok edici olaylar, şok edici gelişmeler. Allah'ım herkesin yar ve yardımcısı olsun. Bakın deprem duyduk bugün. Bir deprem olayı var. Zaten Uranüs deprem ve Uranüs nerede? Boğa burcunda. Boğa burcu toprak, toprakla ilgili ani şok edici olaylar. Ve işte internet olayları, sosyal medyada olaylar, çökmeler, işte yanlış mesajlar, bu arada yanlış mesajlar, işte yanlış iletişimler falan filan böyle çok karışık konularla muhatap olmak zorunda olabiliriz. Birbirlerini kıran insanlar, sonuçta Venüs'te S pozisyonda, S'te olması yani durağan olması arkadaşlar retrodan daha kötü çalışır, daha acımasız çalışır. Her zaman retro inanın yani duran gezegenden daha iyidir öyle söyleyelim. En azından bir toparlama enerjisi vardır. Ama şimdi S'te olduğu için Venüs orada da yine ilişkiler ve parayla ilgili yanlış kararlar, ani hamleler, mesela aniden artık şey yaptınız. Özellikle finansal piyasalardan da biraz bu hafta bahsetmek istiyorum. Çok Hı hı. önemli çünkü bence. Mesela daha önceden paranız borsa, işte ne bileyim kripto aracı kurumlarda paranızı kaybettiyseniz evet Venüs retrosunda onları geri alabiliriz. Okey, burada bir sıkıntımız yok. Ama siz bu dönem bir de para yatırıyorsanız yani o paraya bay bay diyeceksiniz. Bir de Merkür Uranüs karesinde siz ciddi ciddi bay bay diyorsunuz. Çünkü ani hamleler yapıyorsunuz. Ani hamlelerle böyle bir panik hareketleri bunlar ya da işte kazanıyorum yatırayım hareketleri bunlar. İnsanlara boğa ve ayı piyasasında alakalı özellikle bu alanlarda çok da bilgisi olmayanlar tuzaklara düşüyor arkadaşlar. Boğa piyasasında aslında almak değil satmak önemlidir. Ayı piyasasında almak önemlidir. Bunları unutmamamız gerekiyor. Ama insanlar Hı hı. çıkarken alma eğilimi olduğu için direkt tüketici refleksi çalışıyor orada. Yanlış yatırım yapılıyor tabii. Orada sıkıntılar oluyor. Yani şimdi burada aslında e, yani bugün, yarın işte birkaç gün bu konuda sorun yaşayacaklar. Yani yanlış karar verdik. Parayla ilgili, alışverişimizle ilgili, kredimizle ilgili, işte bu
borsa, hisse senedi, kripto ile ilgili vesaire yanlış kararlar verdiklerinin farkına varacaklar. Zaten ilişkileri konuştuk. İlişkilerin işleri zor. Herkes birbirine rest çekebilir, şok edici bilgiler öğrenebilir, işte ne bileyim aldatıldığını öğrenebilir, ihanete uğradığını öğrenebilir, sevilmediğini öğrenebilir. İlla tabii ki bu kadın ve erkek arasında değil mi? Bu bir çalışan ve patron arasında da olabilir. İşte patronun onu desteklediğini düşünürken öyle olmadığını görebilir gibi tüm ilişkilerimizi düşüneceğiz. Tabii burada zorlu bir süreçten bahsediyoruz. Yani biz zaten ne dedik? Güney ay düğümü terazi adaleti çalıştırıyor. Hı hı. Terazi adalettir arkadaşlar. Unutmayın. Güney ay düğümü adalet karmik adalet dağıtılacak. Yani kul hakkı yiyenlerin bedel ödeyeceği, cayır cayır yanacağı bir buçuk yıl yaşayacağız biz. Yani burada çok kuvvetli bir adalet sistemi var. Yani siz hakkınızı helal etseniz de evrensel bir hak alma var burada. Böyle bir sistem çalışıyor. O nedenle burada emin olun hani sizin hakkınız yenecekse eğer bu dönem hiç üzülmeyin. Bu döngüler devam ediyor. O karşı tarafında ne kadar mağdur olduğunu zaten şahit olacaksınız. Keza daha önceden de zaten döngülerden bahsettik ya. Yenmişse de zaten bu dönem onlara şahit oluyorsunuzdur gibi çalışıyor. Gökyüzü bu şekil çalışır. Sonra devam edelim. Devam edelim. 26'sında Venüs retromuz başlıyor artık. Esi bitiriyor. Artık düz hareketi değil, geri gidiyor. Aslan Burcu'nda bahsettiğimiz konularda 2 video öncesi. Artı o yetmiyor. 26'sında bir de Şiron'da retro oluyor. Şiron neyi anlatıyordu? Yaralı şifacı. Yani ister şifayı seçeriz, ister yaralanmayı. Örneğin az önce bahsettiğim tecrübelerde. Siz isterseniz şifalanmayı seçersiniz. Vardır bunda bir hikmet. Ben bu olayın arkasında neyi öğrenmeliyim deyip olaya daha farkındalıkla yaklaşıp kendinizde bir şeyleri değiştirmeye, çeki düzen vermeyi seçersiniz. İster yaslara girersiniz, kendinizi hasta edersiniz hem ruhsal hem fiziksel. Yani burada biraz daha seçimsel oluyor bazı şeyler. Aslında bizi insanoğlu olarak dünya planında ay altı alemde yaşıyoruz. O kadar çok ego ve nefis üzerine dönen hikayeler yaşıyoruz ki kendimizi aşamıyoruz. Maalesef aşamıyoruz. Aslında burada yaşadığımız her olumsuzluğa sistem tarafı için sistemden, yaradandan teşekkür edip yolumuza devam etmemiz lazım. Çünkü her olumsuz aslında bizim tekamülümüzü, olgunlaşmamızı sağlıyor. Ya burada sıkıntı yok. Oradaki dersini al yeter ki. Aynı şeyleri tekrarlama. Tek istediği bu aslında. Artı 27'sine geldiğimizde Merkür ve Venüs kavuşuyor. Bakın hala ilişkiler ve parayla ilgili konuları çözmeye çalışıyoruz. Ama bir Venüs retrosu var burada. Orada Merkür onunla kavuşsa da bir ne potansiyeli çıkabilir ki burada? Ego çatışması çıkar, kavga çıkar ve aslanda olay dönüyor. Yani bir şey çıkmaz burada. Hiç zorlamayın o yüzden arkadaşlar. Daha önceki videoları tekrar dinleyin. En güzeli. Artı 28'inde Merkür Kuzey Ay düğümüyle 120'lik yapıyor ay düğümleriyle. Güzel, tamam, evet, Merkür kadersel planda ay düğümleri arkasına aldı. İlerlemek istiyor. Okey, çok güzel. Ama gelelim. Bunu ancak zihinsel planda yapabiliriz. Çünkü neden? Para ve ilişkilerle ilgili ilerleme kaydedemeyeceğimiz bir dönem. O nedenle bunu zihinsel planda yapalım. Evet, eğitim anlamında, işte iletişim anlamında belki daha başarılı oluruz. Ama mesela ticari konularda pek başarı yok para konularında. Çünkü iş Venüs'e dayanıyor orada. Yani zihinsel planlamada kalıp hani biraz daha böyle kadersel plan zaten bize öyle fırsatlar çıkartacak. Yani bunu neden düşünmedim? Neden buradaki fırsatı değerlendirmedim gibi gündemleri yakalayacağız. Tabii ne diyorum ben? Retrolar sonrası hamleyi yapabiliriz. Ama siz retrolardan önce zaten böyle konularını niyetlendiyseniz, böyle kafanızda zaten projeler oluşmuşsa retroları değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bakın, retro öcü değil, kullanabiliriz. Önemli olan neyi, nerede, nasıl kullanacağız? Gezegenlerin iradesi bizim üstümüzde değil, Yaradan bizi güçlü yaratmış. Biz o gezegenleri nasıl kullanacağız? Aslında biz kader planımızda nasıl konforumuzu, işte yaşam planımızı bozmadan güzellikle ilerleyebiliriz? Bunu keşfedeceğiz. Astroloji bunun için var zaten. Sonra aynı gün 28'inde bir de bakın Merkür Kuzey Ay düğümünden 120'lik alabilir. Ama Plüto hala ve hala devam edecek. Retrolardan sonra da devam edecek. Ay düğümlerinden tek karede. Ay düğümlerin gündemi neydi? Ben biz aksı,
Ben biz aksı ve Plüto tek kare. Yani ben ve biz arasında dengeyi kurmak için tekamül edeceksin, edeceksin, edeceksin diyor. Yani sen küllerinden doğmadıktan sonra ben biz olayında, bu hangi konuya bunu yaparsanız yapın, hangi konuya bunu uyumlarsanız uyumlayın, fark etmiyor. Ben ve biz olayında siz tekamül etmedikçe arkadaşlar sınavlarınız bitmeyecek. Burada kabule geçmek gerekiyor. Plüton'un karakteri odur. Direnmeyi sevmez. Direnmeyeceksin Plüto'da. Tamam diyeceksin, teşekkür ederim diyeceksin. Senin istediğini yapıyorum diyeceksin. Direnç yok orada arkadaşlar. Artı neden yok? Hem Plüto bunu istemez hem ay düğümleri bunu istemez. Çünkü ay düğümlerine bizim müdahalemiz yok. Kader planıdır. İstemiyor orada bir şey. Sonra 29'a geldiğimizde artık Başak'ta bir Merkür'den bahsediyoruz. Başak'taki Merkür'de ay 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 ay. Ay ay ay. Yani oldukça eleştiren, didik didik eden, yani şurada hani diyorlar ya boğum vardır, hani işte birkaç boğumdan düşünerek konuş. Başak Merkür öyle konuşmaz. Başak Merkür aklına geldiğini söyler. Yani kimi yaralıyorum, kimi yaralamıyorum o önemli değil. O orada batırır yani gözüne batan şeyleri. Eleştirmeyi çok sever zaten. Artık yani dilimiz, iletişim dilimiz bu olacak. Bakın zaten para ve ilişkilerde yaralıyız. O yetmiyor, bir de iletişim dilimiz eleştirel olacak. Çok detaylandıracağız böyle. Konuşacağız, bitiremeyeceğiz hikayeleri, konuları. Bu da zaten işi zorlayacak. Hiç gerek yok. Çünkü birkaç hafta sonra o da retro olacak. Sorma. Evet. 8 tane Ağustos ve Eylül'de 8 tane işaret retro pozisyonunda ve Allah kolaylık versin biz Aynen. insanlara. Sistem işte bunu diyor zaten Emineciğim. Sistem diyor ki düzenlemeye geç. Alarm veriyor. Hayatını düzenle. Alarm veriyor. Gör diyor. Gör. Ben sana mesaj atıyorum. Düzenleme. Bunu istiyor sistem. Sen çok güzel söyledin. Hani haritada bir şey varsa ben haritada oldu diye öyle değilim. O sadece bir işaret, benim elimde onu değiştirmek veya onun üzerine gelmek, onun üzerine çalışmak değil mi? Kesinlikle. Yani Allah o kadar güçlü iradeli insan yaratmış ki Allah'ın esmalarını taşıyoruz biz, değil mi? Hepimizde onun sıfatları var. Yani hepimizin isim esması var, işte haritalarımıza göre esmalar. Yani zaten hepimizde o sıfatlar var. Yani biz zaten iradeliyiz. Biz sadece bu planı çözmemiz lazım. Yani ben her zaman dünya planı Matrix'e benzetiyorum. Yani Matrix filmini çok kere izleyin arkadaşlar. Gerçekten astrolojiyle, zaten matematikle birlikte bu planı çözüyorsunuz. Yani olay hakikaten bir Matrix. Yani sen zaten buradaki sistemi çözdüğünde, anladığında hah diyorsun. Ya gerek yok. Bekliyorsun yani. Neyi ne zaman yapacağını biliyorsun zaten. Telaş da etmiyorsun. Çünkü sistemin sana neyi ne zaman vereceğini de biliyorsun. Evet. Hocam 23'ünde Güneş Aslan'a girdi. Şimdi aslanların doğum günleri başladı. Aynen. Aslanların hepsinin doğum günü şimdiden kutlu olsun. Aynen. Güneşin Aslan'a girmesiyle ne demek astrolojide bu? Şimdi ben pazartesiden itibaren aldım haftayı. Sen pazardan başlattın. Okey, onu da konuşalım. Tamam. Pazar günü dediğin gibi Güneş Aslan Burcu'na girdi. Bir ay 30 gün aslanların doğum günlerini kutlayacağız. Güneş Aslan'ı çok sever çünkü zaten kendi evi, orada Güneş çok rahat eder ve çok parlar. Hepimiz bir aslan enerjisi yansıtacağız aslında. Yani hepimizde bir ego, of. Hepimizde bir aşk istiyoruz yani. Hepimiz artık sahnede olmak istiyoruz. Beni gör diyoruz, görün beni diyoruz. Sahnede olmaya çalışıyoruz. Sanatsal tarafımız çıkıyor. İşte ne bileyim dans, şarkılar, işte belki oyunlar falan. Sanatsal taraflarımız fazla oluyor. Sosyal medyada gruplar içerisinde de kendimizi göstermek istiyoruz. Aslında güzel bir enerji Güneş Aslan. Keyifli zamanlar, harika zamanlar ama gel gelelim ki gökyüzünde gündem çok yoğun. Yani biz aslında senin o söylediğin güzel Aslan Güneş enerjisini pek deneyimleyemiyoruz. Çünkü çok karışığız. Yani biz aslında mesela sevgilimizle güzel zamanlar geçirmek istiyoruz. Keyifli zamanlar geçirmek istiyoruz. Yani gel güzel konuşalım derken, değil mi? Birden o iletişimde ego çatışması yaşıyoruz. Yani ondan sonra nasıl bu noktaya geldik diye oturup yargılayabiliyoruz. Birbirimizi eleştirebiliyoruz. Bakın birkaç gün sonra işte Merkür Başak eleştirme de başlayacak. Halbuki amaç neydi ve sonuç ne oldu gibi. Yani burada o Aslan Güneş pek değerlendirilemeyecek
güzel, keyifli tatiller, işte eğlenceli zaman geçirme isterken insanlar bunları deneyimleyemeyecekler. Şimdi bir de yaz, hani güneş Aslan'a geldiğinde yaz ayı, yani Ağustos gerçekten düğün ayı. evet. Emine, düğün ayı. Düğünlerin yapıldığı ay. Yani mesela bunu da söyleyeyim. Mesela arkadaşlar, Mayıs ve Ağustos nikah için harika zamanlar. Tabii yine danışmanlık alın seçim astrolojisinden. Kaliteli zamanı seçmek için neden Mayıs ve Ağustos diyorum? Bakın, Mayıs Boğa'nın Venüs enerjisinde bir nikahtır ve kalıcı bir evliliği vaat eder. Ağustos Güneş enerjisinde bir nikahtır ve o evliliğin, o ilişkinin parıldamasını ifade eder. Yani güzel bir ilişkidir, aşktır yani. Bunu anlatır. Yani insanların tercih ettiği aylar da aslında doğru. Mayıs ve Ağustos nikah için harika zamanlardır. Bu arada nikah tarihleri çok önemlidir. Çünkü evliliğinizin gidişatı hakkında çok fazla bilgi verir arkadaşlar. Hani bunlar çok çok önemli. Ama gel gelelim ki Ağustos ayı nikah için uygun bir yıl değil bu yıl. Yani bu yıl Ağustos'ta nikah... Ama siz Venüs retro. daha önceden nikah aldınız. Mesela bunu da söyleyelim Emineciğim, hemen, çok önemli. Siz daha önceden bir nikah tarihi aldınız ama bazı koşullardan dolayı nikahınızı ertelediniz. Sonra başka yer yok işte, nikah dairelerinde vesaire, salonlarda. Bu arada biz nikah imza atmayı konuşuyoruz. Düğün tarihi bizim için önemli değil. Sözleşmedir çünkü nikah akittir. Orada tekrar Venüs retrosunda nikah yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Çünkü siz daha önce bunu bir ertelediniz. İlk defa böyle bir termin almıyorsunuz, randevu almıyorsunuz. Hocam o zaman ne yapsınlar? O zaman yazın Ağustos'ta düğün yapıp nikah sonra mı alsalar? Bu bilgiyi vermeye çok geç kaldık Emine. Ama ben daha önceden anlatmıştım. Benim YouTube kanalımda görebilirler. YouTube kanalımda çok video var arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Meral Astroloji yine. Yani evet, önce tabii ki düğün, sonra işte bu retrolar bitince Eylül'ün işte o tarihine, yani 18 Eylül sonrasına bir nikah ayarlayabilirler tabii ki. Evet. Hocam bir de bir şey daha sormak istiyorum. Dün Mars Satürn karşıtı vardı. Halen de sürüyor. Çünkü Ama o geçti. O açı uzaklaşan açıda yani şu an. şimdi çünkü bana bugün birkaç arkadaşın ayaklarını kırdıklarını veya kemiklerle ilgili bir konuların olduğunu, benim danışanım bile benden sonra eve giderken, merdivenleri inerken bizim ofiste ayağını burkmuş ve kemiğini incitmiş. Geçmiş olsun. Evet, dün Evet. olmuş bu. Şimdi bu aslında, bu açı geçen hafta başladı. Yani Hı hı. bu aslında geçen hafta geliyordu, bu Satürn Mars 180'liği karşı açısı. Şu an uzaklaşan açıda olduğu için olaylar oldu, gerçekleşti bile. Hı hı. Hani biz üzerine konuşuyoruz. Türkiye'de de yangınlar çok fazlalaştı. İşte dünyada da habire yangınlar her yerde. Dediğim gibi bir de deprem falan. Yani aksiyonlar devam ediyor. Ama şu an Mars zaten uzaklaşan açıda. Hı hı. Satürn de çok kuvvetli çalışmıyor aslında, retro. Ama Satürn Palas karşıt açısı var. Yani işte bu kırıklarla ilgili, işte bu sağlık, kemiklerle alakalı, cilt, kemik, işte diş, kas vesaireyle alakalı insanlar stratejik yaklaşıyor. Olayları çözmeye çalışıyor. Sağlıkla alakalı. Evet. Şimdi hocam burçlara mı geçelim? Ne Geçelim. dersin? Geçelim. Geçelim tabii. O zaman bugün biraz ters yapsak, Tabii, sen şöyle nasıl balıktan istersen. Ben başlasak. hazırım. Ben balıktan başlamak isterim bu sefer. Balıklar için ilk başta Okey. anlatalım. Okey. Şimdi balıkları anlatırsak arkadaşlar, balıklar bu hafta bu bahsettiğim konuları nasıl yaşayacaklar? Bir kere bu Merkür-Uranüs karesi dün başladı, birkaç gün daha sürecek. Yani hafta ortasında, yani Perşembe, Çarşamba, Perşembe'ye kadar etki devam eder. Sonra uzaklaşan açıda olacak. Yani şunu demek istiyorum ben. Bu olayları balıklar sağlık alanında yaşıyorlar. Sağlık ve aile hayatıyla alakalı. Yani anne babanın sağlığıyla alakalı ani gündemleri olabilir. Evle ilgili ani gündemler olabilir. Taşınma gündemleri gelebilir. Yükselen balıklar, güneş balıklar, ay balıklar. Yani üç içinde geçerli bir etkiden bahsediyoruz. Ama birinci etkilenen yükselen balıktır. Her zaman anlattığımız, birinci etkilenen yükselen, ikinci güneş etkilenir, üçüncü ay etkilenir arkadaşlar. Üçü içinde burçlarınızı dinlemeniz gerekiyor. Yani astrolojide aslında aylık, haftalık, günlük yorumlar bu şekildedir. Şimdi balıklar
Balıklar dediğim gibi sağlıklarına dikkat edecekler. Özellikle ani sağlık gündemleri, tansiyon, kalp gibi konularda gündemler yaşayabilirler. Çalışma ortamındaki arkadaşlarla sorunlar yaşayabilirler. Ev ve aile ile ilgili gündelik işlerde sorunlar yaşayabilirler. Evcil hayvanlarıyla alakalı sorunlar yaşayabilirler. Tüm bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca Venüs retrosu ve Şiron retrosunu yaşayacaklar. Venüs retrosu da aynı alanda. Yani demek ki sağlık, evcil hayvanlar, iş ortamı, oradaki ilişkilerle ilgili sorunlar, çözemedikleri sorunlar yaşayabilirler. Ayrıca finansal anlamda da bekledikleri gibi ekonomik, zaten şu an Türkiye'de herkes öyle değil mi? Değil mi? Yetmiyor. Yani gelen yetmiyor, giden çok. Yani böyle bir yara alma da var finansal anlamda. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Zaten balığın da, yükselen balıkların çoğunun da finansal öngörüleri çok zordur. Yani o biraz dağınık enerjide olabilirler. Çünkü Neptün hala onların birinci evinde. Önlerini görmekte çok zorlanıyorlar. Finansal anlamda zaten Venüs retro. Bir de para evinde Şiron retro. Ciddi yara alabilirler. Allah korusun, dikkat etsinler. Belki işten çıkmaya kalkarlar. Belki iş hayatları son bulabilir. Yani bunlara hep dikkat etsinler arkadaşlar. Mesela retroda dişinizi sıkın. İşten çıkmayın. İş bulmadan işten çıkmayın zaten. Yani bu retroda zaten sistem üstümüze gelecek. Bizim tekamülümüz için. Önce bunu öğrenelim, bilelim. O yüzden sen hangi işe girersen gir aynı konuyu yaşayacaksın. Değişen bir şey yok ki. Bu sistemsel bir şey çünkü. Kurumsal bir şey değil. Yani bir de Türkiye'deki yani konuştuğumuz zaman bütün kurumlar aynı sistemde çalışıyor. Değişen bir şey yok yani. Sonra Merkür-Venüs kavuşumu da yine aynı alanda yaşıyor. Yani yine sağlıkla ilgili, çalışma ortamı ile ilgili. Demek ki çalışma ortamı kaynayacak. Sağlık hem kendisi hem evcil hayvanları kaynıyor. Konu çok. Emek harcaması gereken yer. Orada mevzu var. Ama kadersel plan diyor ki sen direnme, buradaki sorunları çözeceksin sen diyor. Orada bir sorun yok diyor. Bu sorunlar çözülecek. Yeter ki sen direnme diyor. Artı bu haftanın sonu da 29 gibi 29'unda Merkür artık 7. evine giriyor. Yani karşındaki insanlarla çok çok görüşmek istiyor. 7. ev çok çalışacak. Karşısındakilerle çok çok muhatap olmak isteyecek. Özellikle bunlar aşk ilişkilerse, yani aşk, ortaklık, işte evlilik alanındaysa bu konuşacağı kişiler burada zorlanacak. Çünkü Venüs retro çözemez. Ve eleştirirse canı yanar ilişkilerde. Can yanıcı durumlar, can yakıcı durumlar olur. O zaman Kova'ya gelelim. Kova için ne söylemek Bakalım, isteriz? hemen Kova'ya geliyorum. Kova'ya geldiğimizde arkadaşlar, Kova zaten bu teslimiyeti iç dünyasında yaşıyor. Ne dedik? Ay düğümleri, kader planı senin teslim olmanı istiyor. Kovaların bilinçaltında yine tabii ki yükselen Kova birinci dinleyecek. Güneş Kova, Ay Kova. Kadersel plan teslim ol, teslim ol, teslim ol diyor. Kova bilinçaltında artık direnmeyecek, teslim olacak. Hatta şöyle bir şey de olabilir, gizli düşmanlıklarla karşılaşabilir. Bazı gizli düşmanlıklar önüne gelecek kadersel olarak. Sonra o ilişkilerini bitirecek. Madem öyle işte böyle diyecek. Yani bakın kan bağınız insanlar aslında bu dünya planında seçtiğimiz insanlar değil mi? O kan bağı insanlar aslında bizim hayatımızda bazı şeyleri öğrenmemiz için var. O nedenle o insanlarla alakalı bazı zarar gördüğünüz konular olduğunda istediğiniz kadar anneniz olsun, babanız olsun, kardeşiniz olsun daha mesafeli olacaksınız. Elbette ki et tırnaktan ayrılmaz, kesemezsiniz. Ama mesafeyi koruyabiliriz arkadaşlar. Bunu yapmaya hakkınız var. İşte bunu deneyimleyecek yükselen kovalar. Yani böyle bir şeyle karşılaşma ihtimalleri çok yüksek. Sonra özellikle yakın çevreyle alakalı da tabii kardeşler vesaire çok çalışabilir burada. İlişkiler evinde zaten olay çok karışık. Evlilik, ortaklık, ilişkiler, bu arada ortaklıkları olanlar, işte para kazananlar, onlar da aynı durumda. Bütün ilişkiler, kariyer hayatı, iş hayatındaki ilişkiler, orası çok karışık. Yani orada Merkür zor durumda, Venüs zor durumda. Yani orası çok çok karışık. Orayı çözemeyiz arkadaşlar. Fazla kafa yormayın oraya.
Oraya mümkün olduğu kadar relax geçirmeye çalışın. Pozisyonunuzu tutmaya çalışın. Dediğim gibi acele kararlar vermeyin. Özellikle iş hayatınızla alakalı. Sonra Chiron'da retro biliyorsunuz. Hı hı. Chiron'da yine yakın çevrede retro. Zaten yakın çevrede bir tekamül vardı. Demek ki yara alacaksın da tekamül edeceksin zaten. Bir yüzleşme var. Gizli düşmanlık var. İsteyerek yapmayabilir karşı taraf ama sana düşmanlık çalıştırıyor sistem. Zararına. Bakın burayı görmek gerekiyor. Artı işte ilişkilerde ani şok edici bilgi trafiğiyle karşılaşacak kova. Yani burada bir zorlu süreç. Sonra da 8. evde bir Merkür'den bahsediyoruz. Başak'taki bir Merkür. İşte ödemeler, krediler, işte ortak gelirler, işte bir ortaklık varsa oradan gelen kazançlarla alakalı didik didik etmeye çalışacak kişi. Ama tabii ki Venüs'te retro olduğu için, parayı anlattığı için, aşka ilişkileri anlattığı için çözemeyecek. Evet. Bu arada Plüto 12'de ay düğümleri tek kare sağlık konularını da verir arkadaşlar. Özellikle bilinçaltı, psikolojik sağlık sorunları, depresyon, korkular, karamsarlık, hani bunlarla da mücadele eden bir yükselen kova var. Zaten Satürnyen, yani kendini mutlu etmeye çalışsın, öyle diyelim. O zaman kovaları şu an biraz rahatsız etmeyelim. Onlar böyle biraz kendi Aynen. içlerine kapanmak isteyecekler. Harika. O yüzden bırakın kendi kafalarına takılsın. Gelelim hocam Oğlak Burcu'na. Evet. Oğlağa geldiğimizde Oğlak'ta konuları ortak gelir kaynaklarında yaşıyor. İşte eşin geliri. Mesela eşleri yükselen oğlaklar, güneş oğlaklar, ay oğlaklar. Eşleri işsiz kalabilir. Eşleriyle birlikte yaptığı yatırımlarda canları yanabilir. Eşleri para kaybedebilir. Bekledikleri mirasla ilgili sorunlar yaşayabilirler. Eşle olan ilişkilerinde de sorunlar yaşayabilirler. Çünkü 7. evin devamı 8. ev ortak paylaşım alanları yine eşle ilgili problematik durumları da anlatabiliyor. O nedenle hani yükselen oğlakların da gerçekten ilişkiler anlamında ve finansal konusu ve diğer ortak paylaşım konularında canları yanabilir. Sorunlar devam ediyor, retrolar orada. Zorlanacaklar. Finansal konularda tekamül diyor. Şimdi oğlak için statü, kariyer, pozisyon, para çok önemlidir. Oğlak onun için yaşar zaten. Ama gelelim kader planı ve Plüto diyor ki parada tekamül edeceksin. Özellikle hangi alandaki bir para bu? Özellikle arkadaşlar kariyer ve aileyle ilgili, belki ev, emlakla ilgili, işte özellikle de kariyer karmik çalışacak orada. Şeyini kesecek. Büyük ihtimalle oğlaklar işten ayrılacak. Herkeste bir işten ayrılma krizi var ama maalesef öyle. Bu ay düğümleri oğlan kariyerini düzenlemeye çalışıyor. O zaten belki bu retroda canına tak edecek, duracak. Zaten ben öyle olmasını isterim. Retrodan sonra ciddi kararını versin. Ama bu retroda bir görsün her şeyi. Pluto tekamül diyor. Direnme diyor. Bu kariyerde ısrar etme. Bu firmada ısrar etme diyor. Bir bırak diyor. Başka sektöre geçeceksin. Başka yerde sana güzel şeyler var. Dönüşüm istiyor Plüto burada. Para kazanma teknikleri, para kazanma alanları ve kariyer planında dönüşüm istiyor. Ayrıca evde de Chiron var. Ailede rahatsız olan, hasta olanlar retro olacak orada. Ya da evde sorun yaratan konularla alakalı işte ne bileyim tadilat, tamiratla uğraşabilirler. Dikkat etsinler, evde yangın falan gündemleri olabilir. Hani böyle bir gündem de var görünüyor. Anne baba yine sağlık sorunları olabilir, doktor işleri olabilir gibi durumlar olabilir. Tabii hamile yükselen oğlakların lütfen doktor kontrolünde olmalarını istiyorum. Çok önemli bu süreç. Yükselen oğlakların gebelikleriyle alakalı. Bu şekilde canım. Onlar Merkürleri onlarla ne yapacak hocam? Merkür zaten yine 7'de pardon 8'de anlattım ya 8'i. 8 yani orası sıkıntılı. Venüs orada, Tamam. Merkür orada. Sonra haftanın sonu ki Merkür Başak'a geçmesi 9. ev konularını çalıştıracak. Orada uzaklara gitmek, işte akademik eğitim vesaire, yabancı dil falan o konularda belki aktif olacak. Hani orada belki bir hareketlenme olacak ama dediğim gibi hani Venüs retrosunda pek de keyifli şeyler de olmaz aslında. Olmaz. O zaman gelelim yay burçlarına.
Onların Evet, ne yayına geliyor? bakalım. Evet. Şimdi yayı ben de dinliyorum bir yay olarak tabii. Ben de Aslan'ı bekliyorum. Tamamdır. Evet. Şimdi arkadaşlar yükselen yay, güneş yay, ay burcu yay olanlar. Benim hem güneşim hem ayım yay arkadaşlar. Yaylar bir kere bu tekamülünü e, hangi alanda yaşıyor diyorsanız eğer Hı hı. arkadaşlar, yaylar yakın çevre konularında tekamül etmeleri gerekiyor. Kadersel planda yakın çevreyle alakalı konularda relax olmaları, artık rahatlamalılar. Yani orada bir dönüşüm var. Mesela bir taşınma gündemi olabilir. Araçla ilgili, arabalarıyla alakalı bazı sorunlar olabilir. Belki satacak, değiştirecek. Belki diyor ki ben artık diyor bu aracı kullanmak istemiyorum. Bu tarz bir araç kullanmak istemiyorum diyor. Ya da ben artık bisiklete binmek istiyorum diyor. Ne kadar güzel değil mi? Hı hı. Keşke bizim ülkemizde öyle bir şey olsa. Maalesef yok yani. Bunu yapmak istiyor. Yani orada bir şeyleri değiştirmek istiyor. Tarzını değiştirmek istiyor. Ama mecbur kalarak değiştirecek. Böyle benim anlattığım gibi minnoş olmuyor yani orada. Hı hı. Mecburiyetten oluyor arkadaşlar. Mecburiyetten bazı değişimler olması gerekiyor. Tabii bu kişi ayrıca kardeşlerle, yakın çevreyle Allah korusun büyük küslükler yaşayabilir. Kadersel plan olması gerekendir o. Yani o hani ne mezarıma ne mezarına var ya, o tarz bir küslükten bahsediyorum. Öyle yıkıcı küslükler olabiliyor. Bunlar kuzenler olabilir, komşular, yakın çevre, hepsini koyun içerisine, kardeşler vesaire. Hatta onların yakın çevresinde ölüm de duyabilir. Bazı vefatlar duyabilir. Komşulardan vesaire gibi konular çalışabilir. Bu Merkür, Venüs, Venüs'ün retro olduğu yer akademik eğitim alanında arkadaşlar. Akademik eğitim alanında mesela yarım kalan eğitimler varsa tam fırsatı. Gitsinler, eğitimlerini tamamlasınlar. Ya da yurt dışına gitmek istiyordu. Çıkmadı vize. Şimdi gitsin. Hı hı. Tam gidebilir yani. Bir sıkıntı yok. Yurt dışı işlerini halledebilir. Akademik eğitim, yurt dışı, uzak yolculuklar, ticaret, uluslararası ticaret, sosyal medya. Mesela sosyal medyada daha aktif olabilir. Benim gibi, ben bir ara vermiştim. Şimdi işte aktifim arkadaşlar. Oldukça şükür. Bazen öyle olabiliyor, kusura bakmayın. Yani burada 9. evin retroda daha önceki niyetlerini çok güzel çalıştırabilirler. Bir sıkıntı yok. Tabii bazı aksilikler yaşayabilirler. Normal. Onlar da ufak tefek şeyler. Ama yine burada sağlıkla ilgili de ani gündemler var. Mesela teknolojiyle ilgili gündem var. İşte az önce ben neredeyse giremiyordum. Hı hı. Yükselen yay olmadığım halde bende bu etki çalıştı. Çünkü bilgisayarında da sorunlar oldu. Bakın çünkü neden? 6. ev Uranüs gündelik işlerim, 9. ev sosyal medya, Merkür tam Uranüs Merkür karesi yani. Orada bir kare çalıştı yani, zorladı beni. Sonra Şiron'a gelirsek arkadaşlar, Şiron'da aşk evinde. Aşkla alakalı yer almalar. Bu arada uzakta bir ilişki deneyimliyor olabilirsiniz. Sevgiliniz uzakta olabilir. Uzaktan bir aşk konusu olabilir. İşte bu uzaklığın verdiği bir yara alma da olabilir. Zaten kimse ilişkisini yürütemiyor şu anda. Bir de uzak ilişki. Bir de üstüne üstlük aşk evinde Şiron yer alıyor. Yani kaçlarlı bir durum var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ayrıca mesela bir hobi yapıyorsunuz, işte bir hobiniz var, keyifli, konforlu alanlarda olmak istiyorsunuz, hayatın tadını çıkartmak istiyorsunuz. Hayır, çıkaramazsınız. 5. evde Chiron retro, yani hangi keyfi çıkartacaksın ki yani? Venüs de zaten Aslan'da, seni mutlu etmiyor gibi gibi. Orada biraz sıkıntılı. Yani yükselen yaylar pek keyifli bir dönem geçirmeyebilir. Ama çocukları olan yaylar lütfen çocukların sağlık konularına dikkat etsinler. Çocuklarla alakalı sağlık konularıyla ilgili gündem verebilir. Bu önemli. Hocam bir de Ee, şans oyunlarında da biraz yara alabilirler. tabii Çünkü hani ki, tabii kendini ki. çok şanslı hisseder, bilet millet alır, loto oynar Onu ama parasını kaybeder. kesinlikle katılıyorum. Onu en başta söyledik Hı? zaten. Bütün burçlar bu Venüs retrosunda ilk defa para kazanacaklar, kazanamayacak arkadaşlar. Bu dönem para yatırma dönemi değil. Bakın bu dönem geçmişte para kaybedenlerin kazanacağı dönem. Okey? Yani bütün burçlar zaten bir şey kazanmayacak. Hani sadece bu yükselen yay için de Hı hı. geçerli değil. Bunun altını çizelim. Aynen. O zaten bingo kazanmayacak. O nedenle kalkıp
Hani işte şu hisseyi alayım, şuraya kripto para yatırayım. Hayır. Yani ben de bekliyorum. Retrolar bitsin de hani yatırımımı arttırayım diye. Bekleyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü neden? Benim zaten içeride param var. O kazanıyor şu an. Okey. Onda bir sıkıntı yok. Ama e, artı bir şey yatıracaksan hayır. Zamanı değil. Artık Okey. hafta sonuna doğru yani 29'u Hı. gibi de Merkür Başak'a geçiyor ya. Yani Evet. kariyer trafikleri yoğun olacak Hı hı. yükselen yayların. Yani kariyerde oldukça iletişim trafikleri olacaklar. Çok konuşmalar, yazışmalar falan filan. Tabii iş hayatında yani kariyer hayatlarında bazı ilişkilerinde sorunlar olabilir. Yanlış iletişimler olacak daha sonraki haftalarda Hı ama hı. şu an ilişkiler bazında baktığımızda istedikleri verimi alamayacaklar. İşte ne bileyim müdürüyle olan ilişkisinde belki kendini çok ifade etmesi gerekecek gibi gibi. Evet. Akrepler. Akrepleri mi bekliyor? Evet, geldik akreplere. Akreplere geldiğimizde akrepler artık rahatlayacaklar. Kolay değil. Güney ay düğümünü yaşadılar, değil mi? Hı Sabitlerin hı. artık nefes alacağı zamanlar arkadaşlar. Sabitler rahatlasın. Yükselen aslanlar, boğalar, kovalar, akrepler artık rahatlasın. Gerçekten öyle. Tabii akrep de en zorlarından ve ülkemizde akrep olduğu için biraz daha dikkatli düşünmemiz lazım arkadaşlar. Bir kere akrepseniz ya da akrepte gezegenleriniz varsa krizden kurtulamazsınız. Tamam mı? Bir kere krizi bu planda kabul edin. Yani kriz eşittir ben diyeceksiniz. Bunu bilerek yaşayacaksınız. Çünkü sizin kriz çözme kapasiteniz var. O yüzden size kriz geliyor. Keyfinden gelmiyor yani. Şimdi akrep olayı zaten kariyerde yaşıyor. Akrep de dikkat edecek. İşini kaybedebilir. Patronlarıyla, müdürleriyle sorun yaşayabilir. Mümkün olduğu kadar relax kalması gerekiyor. Evet, stratejik davranacak ki çok kolay yapar akrep bunu. Zaten sezgileri var. Kimin ne olduğunu hissediyor. Kimden ne zarar alacağını ya da almayacağını biliyor. O nedenle akrep hem kariyer anlamında hem ikametgah oturduğu ev anlamında oldukça problematik dönemler yaşayacaklar. Ayrıca oradaki Venüs retrosu e, yükseline de kare yaptığı için sağlık konularıyla da ilgili gündemleri var. Yani o hem yani sağlığa da dikkat etmesi gerekiyor akrebin. Artı e, 6-12 aksında ay düğümleri var. Mesela bilinçaltı, korku, sırlar, gizli düşmanlıklar, geçmişten gelen gizli düşmanlıklar gibi gibi konular önüne gelebilir. Bu konularda tekamül edecek. Aman kısasa kısas intikam alayım. Sakın yapmayın. İyi akrep olun. Hiç gerek yok. Sisteme havale edin arkadaşlar. Sisteme havale ediyorsunuz. O gerekeni yapıyor zaten. Siz izliyorsunuz. Hepsi bu. Yani burada akrebin çok böyle hani intikam almadan rahatlayamıyor ya. Oraya yönetmesi gerekiyor. Yani gerek yok gerçekten. Çünkü neden? 12. evde gat yaşayacağı için onu zorlar bu durum. Oradaki sıkıntılar arttırır intikama giderse. Yapmaması gerekiyor. Sağlığına dikkat edecek. Sağlıkta Şiron var. Çok ciddi sağlık konuları gündemi olabilir. Çalışma ortamında başı ağrıyabilir. Bazı ilişkiler onu üzebilir, yaralayabilir. İş arkadaşlarının biz iyiydik, biz iyiyiz sanıyordum ben der. Ama iyi olmadığını anlayabilir o kişilerin. Burada üzülebilir. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca yükselen akreplerin ailevi konularda, aile hayatıyla alakalı konularda da tekamül etmesi, bazı şeyleri kabul etmesi lazım. Acaba bunlar taşınacak mı ya? Ya ev satacaklar, ev değiştirecekler ya da taşınacaklar. Böyle gündemler de var. İlişkilerde de ani kopmalar var. Şimdi buradaki boğa da sıkıntılı. İşte patronla ya da kariyerindeki insanlarla, yöneticileriyle ani iletişim sorunları, hani böyle bir yazı da gelebilir. İş Akdeniz feshedildi. Hmm. Gibi gibi. Böyle şeylerle karşılaşabilirler. Ya da boşanma davası. Bir bakar ilan gelmiş. Eşi boşanma davası açmış. Hı hı. Böyle şok edici konularla yüzleşebilirler, karşılaşabilirler. Zor yani. Şimdi Uranüs'ün 7'den, zaten Uranüs kaç yıldır 7'den geçiyor, ilişkilerinden geçiyor. Akrep zaten, özellikle yükselen akreplerden bahsediyorum arkadaşlar. Yükselen akrepler zaten kaç yıldır istikrarlı ve huzurlu bir ilişki yaşamıyordu ki. Uranüs orada huzur vermez. Hı hı. Partnerde aşırı özgürlük dürtüsü verir. Belki de kendi ilişkilerde özgürleşmek ister. Bu şekilde de çalışır. Yani orada
pek de huzur yok. Bu Venüs retrosu da bunları daha fazla hortlatacak, daha fazla ortaya çıkartacak. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı yani. Tabii karar sorarsanız kararı her zaman retro sonrasına bırakalım. Ama kolay boşanmak istiyorsanız, hani bir an evvel bu işler bitmek istiyorsanız, sürüncemede bir sorunsa, evet retroda ayrılabilir yani. Uranüs zaten 3'te ikisini geçirmiş boğadan yani. 8 derece Kaç kalmış, azı kalmış kere diyelim. yaşadılar bunu değil mi Emine? Kaç kere bunu yaşadılar? Evet, sonra ikizler düşsün diyeceğim ama biz o zaman devam edelim. Teraziye gelelim. Sen şimdi Terazileri ikizler ne bekliyor? dersen bütün değişkenler düşünecek bunu, biliyorsun. Biliyorum. Teraziler için Evet. söyleyelim. Güzel bir şeyler söyleyelim. Ya evet, ben herkes için güzel bir şeyler söylemek isterim. Arkadaşlar güzel şeyler olacak. Bakın şimdi buraya kadar hani yarıladık biraz. Biraz şunu da anlatalım. Hani evet biraz sıkıntılı şeyler konuşuyoruz gibi olabilir. Ama bunlar gündemlerimiz. Ve bunlar aslında sıkıntı değil. Aslında bunlar bizim daha iyi yaşamamız için, daha güzel bir hayata geçmemiz için olması gerekenler. Yani sizin sorunlu bir ilişkiyi bitirme cesaretiniz yoksa, işte gökyüzü sizi o anda desteklediği için o sorunlu ilişkiyi kolaylıkla bitirebiliyorsunuz. Ya da sizin iş yerinizde sıkıntılarla yüzleşme cesaretiniz olmadığında böyle bir gökyüzünde bazı şeyleri tak böyle önünüze geliyor, çok güzel görüyorsunuz. Yani aslında bunlar olması gerekiyor. Başka nasıl tekamül edeceğiz? Burası gül bahçesi değil. Evet. Evet. Değil mi? Yani imkanı yok. Evet. Evet. Terazilere geldiğimizde Evet. teraziler hangi evden tekamül yaşayacaklar? Evet, terazileri de ben dinliyorum. Bir yükselen terazi olarak. Evet. Hı-hı. Şimdi yükselen teraziler, güneş teraziler ve ay teraziler. Bir kere bu kişiler sosyal çevre ve aşk konularında karışık işler yaşıyorlar. Ortalık karışık yani. Bir kere aşk ve sosyal çevredeki ilişkilerinde sorunlar gün yüzüne çıkacak. İletişim sorunları olacak, ani şok edici bilgiler, haberler, iletişim sorunları. Ortak gelir kazançları. Mesela sosyal çevresinde ortak bir projesi varsa, bir işi varsa, para kazanıyorsa ya da sevgilisi var, işte ne bileyim bir gruptan, ortak gruplarda sevgilisi var, işte ikisi aynı ortamdalar, gruplardalar vesaire. Burada ciddi sorunlar olacak arkadaşlar. Sorunlar yaşayacaklar ve şok edici bazı bilgilere ulaşacaklar. Belki finansal ortaklıkları var, para kaybedecekler. Birlikte para kaybedecekler. Hı-hı. Ya da onu sana güvendim de oraya yatırdım diyecek. Ama öyle olmayacak gibi konular yaşayabilirler. Ve sosyal çevresinde işte bazı dernek, vakıf vesaire gibi düşünün konularında insanları eleyecekler. Ben artık buraya ait hissetmiyorum kendimi. İşte çok başımı ağrıttığınız sorunlar var. Ben ayrılıyorum okey falan gibi ayrılacaklar. Sonra aslında tekamül etmeleri gereken yer yine aile ve yuva konuları olacak. Hatta şöyle, orası çok çalışmaz ama daha çok da aşk evi çalışacak arkadaşlar. Aile yuvadan çok aşk çalışacak. Zaten sistem Güney Ay düğümü Terazi, Kuzey Ay düğümü Koç. Terazi diyor ki aşkta tekamül etme zamanı. Aşkta şu ana kadar ne düşünüyorsun, duysan artık onu değiştireceksin. Artık o konudaki duygu ve düşünceni öldüreceksin. Anka kuşu gibi hep ne diyoruz, Plüton'un tarzı o ya. Yeniden kendini doğuracaksın. Yani yeniden o düşünceye, fikre ulaşacaksın. Yani demek ki daha önceki aşk ilişkiler konusundaki tecrübesi terazinin değişecek. Yani eskisi gibi düşünmeyecek. Yani daha farklı düşünecek. Demek ki öyle bir deneyim yaşayacak. Daha farklı bakacak olaylara. Ayrıca ay düğümleri de buraya tek ara yaptığı için zaten kadersel plan onu öyle diyor. Ne dedik? Terazi, koç aksı. Neydi? Kimleri etkiliyordu? Terazi, koç, oğlak, yengeç. Hepsi ne yapmalı? En önemli onlar etkilenecek. Hepsi şunu öğrenecek. Ben biz dengesi ilişkide. Hangi ilişki olursa olsun. Ben biz dengesini kurmak zorundayım. Şimdi terazi bunu aşkta yaşadığı için ben biz dengesini aşkta kurmak zorunda. Sosyal çevresinde kurmak zorunda. Evet. Ve kolay değil tabii ki. Aynı zamanda çocuk da var bakın. 5. ev çocuğu da anlatır arkadaşlar. Farkında olmadan bazı teraziler kendilerini çocuklarına adamış olabilir. Öyle değil mi? Ne oluyor? Burada çocuğuna kendini adıyorsun ama senin hayatın olmuyor. Bu da bir sıkıntı. Hani oraya dengelememiz gerekiyor ya. Orada da sorun olabilir. Oraya da dikkat alması gerekiyor terazilerin. Sonra devam edelim terazilerle. Şiron
karşısında zaten retro yapacak. İlişkilerde yara. Zaten aşk, sosyal çevre işi sorundu. Tekamülü şarttı. Bir de evlilik evi, ortaklık evi tüm ilişkilerinden de yara alma ihtimali var. Yani demek ki şifalaması gerekiyor ya da orayı görmesi gerekiyor. Daha önce baktığı gibi bakmaması gerekiyor. Ne dedik? Yaralı şifacı hani kendini şifalamayı seçebilir. Değil mi? Hani o bakış açısı. Kendimi şifalayayım, yara almayayım. Seçim bana ait sonuçta. Hani değişim benden başlar bakış açısı. Yaralı şifacı öyledir arkadaşlar. Konuya buradan bakıyor. Artı Başak'a geçecek Merkür hafta 29'unda. O da iş dünyasına geçiyor. Demek ki bol bol içinden alacak verecek, alacak verecek, konuşacak artık böyle fırtınalar dönecek. Bir de orada retrosu olacak. Çok çok konuşacak. Ha tabii bu sağlık konularını da etkiler arkadaşlar. Retro şu an bu hafta değil de daha sonra olacak. Sağlık konularıyla da ilgili gündem verebilir. Zaten sağlık evinde bir Satürn'ü var. Sağlık konularına da dikkat etmesi gerekiyor tabii. Bunu da söylememiz lazım. Şimdi Gat birinci evden geçerken de kesinlikle sağlık konuları verir. Plüto tek kare kesinlikle sağlık konuları verir. Kronik sağlık sorunları varsa, geçmiş sağlık konuları varsa lütfen bunları dikkate alsınlar, ihmal etmesinler. Evet. Sağlık önemlidir. Lütfen ihmal Bir etmeyelim. de şimdi teraziler tabii estetik kaygılı tipler arkadaşlar. Herkes için şu an aklınıza gelen estetik güzellikle ilgili bir işlem yapmayalım. Daha önce planladığınız bir şey vardıysa, ertelediyseniz yapabilirsiniz. Bunu da unutmayalım. Evet. Başaklar. Evet. Başaklara ne diyelim? Başaklara geldik. Başaklara baktığımızda Başaklar iç dünyalarında bu Venüs retrosunu yaşıyorlar. Sağlık konusu, bir kere sağlık konusu, gizli düşmanlıklar, iş dünyaları. Yine onlar da bu alanda oldukça zorlanacaklar. Ani şok edici olaylarla, gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirler. Bazı dedikodu haberlerle karşılaşabilirler. Hatta sosyal medyada bunları fark edebilirler. Hakkında konuşmalar, yazışmalar falan filan gibi. Bu tarz şeylerle karşılaşabilirler. Ayrıca sağlık konularında da artık ya da sağlıklı beslenme ki Başak'a çok yakışır bu. Yani Başaklar bunu becerir. Sağlıklı hayat, sağlıklı beslenme. Pek çok manken yükselen Başak'tır arkadaşlar. Çünkü bedenlerine bakmayı çok iyi bilirler. O nedenle bunlar artık sağlık, gündelik işler, beslenme, çalışma ortamları konusunda tekamül etmeleri, eski düzeni bırakıp yeni düzene geçmeli, kendini sisteme bırakmalı. Çünkü orada kadersel bir dönüşüm var. Finansal konularda burada etkili. Mesela çok ısrar ediyorsa kendi işimi açacağım, kendi işimi açacağım. Orada bir zorluk var. Bu dönem kendi işini açma dönemi değil. Bu dönem daha çok ortak gelir kaynaklarına gitme dönemi mesela yükselen Başaklar için. Çünkü kat 8'den geçiyor. Yani başkalarıyla olan ilişkilerinden para kazancı daha iyi olacak. Kendi gelirlerinde bazı problematik konularla karşılaşabilir. İşte burada biraz değişim ve dönüşüme açık olması lazım. Diretmemesi lazım. Çalışma ve para kazanma konusunda diretmemesi gerekiyor. Yine ortak gelir konularında yara alması var örneğin. Beklediği mirasla ilgili, prim, nafaka, tazminatla ilgili beklediği rakamlar çıkmayabilir. Özellikle bu aralar bu yıllarda emekli olan insanların o hani kıdem tazminatı vesaire hayal kırıklıkları gibi eskiden insanlar o paralarla ev alıyordu. Şimdi kimse bir şey alamıyor gibi gibi orada yara almalar ve sorunları anlatıyor aslında. Zor yani. Başak da zaten hani köle izavra, en çalışan, en emek harcayan bir burçtan bahsediyoruz arkadaşlar. Titiz çalışan, pratik, özverili bir burç. Ve bakın para ve çalışma hayatıyla ve ortak kazançlarla sınanıyor. Yani kolay değil, onun emeğinin karşılığıyla sınanıyor şu an. O da baktığımızda. Ve gizli düşmanlıklarla sınanıyor. Aynı zamanda tabii sağlığı da önemli. Bak mesela sağlığa da çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu arada Merkür de tabii birinci evine girecek. 29 itibariyle artık Merkür onun birinci evinde olacak. Daha sonraki haftalarda orada bir retro yaşayacak. Tabii onun da ilişkileri ve kendiyle ilgili sıkıntılar gün yüzüne çıkacak. Birinci evde bu hafta Merkür'ün girmesiyle yine sağlık gündemleri var ya da kendini ifade etmekle ilgili zorlanacak. İlişkilerinde mesela kendini istediği gibi ifade edemeyecek. İşte o gizli düşmanlıklarla karşılaştığı zaman kendini ifade etmekte şaşıracak yani. Zorlanacaklar. Çok zorlanacak. Evet. Aslan ve
Aslan'a ne diyeceksin ve bana ne diyeceksin? Aynen. Şimdi sana geldik Aslan. Evet. Evet. Aslan'a geldiğimizde tabii aslanlar bu ay parlamak istiyor arkadaşlar. Yükselen aslan, güneş aslan, ay aslan. Aslanların doğum günü olduğu için onlar parlayacaklar bu ay. Daha çok fark edilecekler çevrelerinde. Daha çok sistem onlara hizmet etmek için çalışacak. Ama gel gelelim ki başta da anlattık. Orada bir Venüs'ün retro olması aslanın aşk ilişkiler alanında zorluklarına sebebiyet verecek. Birinci evinde olduğu için zaten bir ya da aksi direkt çalışacak. Öncelikli olarak sağlığına dikkat edecek aslan. Sağlıkla ilgili sorunları varsa bu retroda düzeltmek için ya da çözüm bulmak için, şifa bulmak için güzel zaman yapabilir, halledebilir. Zaten 9. evdeki Şiron da oraya güzel açı atıyor aslında. Şifalanacak yani. Sadece buna inansın şifanın geleceğini. Orada bazı şok edici evet iletişim sorunları yaşayabilir. Kariyerde mesela ağız dalaşı yaşayabilir. Müdür onu azarlayabilir, sorunlar yaşayabilir. Belki teknolojiyle ilgili başı ağrıyabilir çalışmayla alakalı. Ani işten çıkma kararı alabilir ya da çıkışı verilebilir. Dün ben de istifamı verdim hocam. Bak Ay yazdım hafta sonu dün verdim. Kurtuldum. niye Ben beni çıkıyorum. dinlemedin sen? Niye beni dinlemedin? Hocam bilmiyorum içimden geldi öyle. Dayanamadım diyorsun. Dayanamadım evet. Evet. Yani bunun gibi şeyler olabilir arkadaşlar, yapabilirsiniz. Evet. Ama hani ben diyorum acele karar vermektense hani retroyu beklemek. Ama daha önce kararlıysanız retroyu Evet. yapabilirsiniz. Okey. Sen Evet. zaten daha önce de söylüyordun ya okey yani. Evet. Ee, Evet. Öyle. Benim aynen. şeyim. Sonra tekamül nereden gelecek dersek zaten onların da tekamülü ilişkiler, evlilikler. Mesela aslında aslanlar burada çok dikkat edecek arkadaşlar. Ay düğümleri tek kare 7. ev. Şimdi ne demek istiyor bu? Artık evliliğin ilişkin eskisi gibi olmayacak. Kader planı bunu değiştiriyor. Yani evliliğinde sen çok özveri veriyorsan artık sen değil karşı taraf özveri verecek bir dönem gelecek. Ya da karşı taraf özveri vermiyordu, işte veriyordu, sen vermiyordun artık devran döndü sen vermek zorundasın olacak. Ya da artık karşı taraf Allah korusun sağlık sorunları başını kaldıramıyor vesaire yani gibi durumlar olacak. Burada sizin karşı tarafla ilgili gündemleri kader planında kabul etmeniz lazım. Size neyle gelirse gelsin. Yani siz artık oradaki olayı senaryo biraz hani bu benim niyetime hayrıma ne çalıştı acaba diye anlamanız lazım. Karşı tarafta arkadaşlar bir boşanma kararı olabilir. Sizde bir boşanma kararı olabilir. Ki bu uzun süreçte olacak. İlla bu hafta değil. Ama ay düğümleri tek kare uzun yaşayacağız ve bu hafta da çalıştığı için bunu anlatıyorum. Önümüzdeki haftalarda ben bunu anlatacağım. Özellikle yükselen aslanlar için, kovalar için bunu anlatacağım. Yani boğalar ve akrepler için de anlatacağım. Bu bir iş ortaklığından fesih de olabilir. Bir şirket haritası yükselen aslan da kurulmuşsa onun da iş ortaklıkları bitebilir. Limited'in vesairenin gibi düşünebilirsiniz. Yani burada yolların ayrılması, o akit sözleşmede yolların ayrılması şeklinde çalışma ihtimali çok yüksek. Çünkü kader planı diyor ki artık tekamül etmek için ayrılabilirsiniz diyor. Ama kalarak da tekamül edebiliriz. Buradaki teslimiyetle alakalı ruhumuz bunu nasıl deneyimleyeceksin? Ya da ben neye nasıl hazırımla alakalı. Ben çok fazla egomun derdine düşmüşsem, ben çok fazla nefsimin derdine düşmüşsem o zaman o orada daha yıkıcı çalışacak. Ama ben ilişkimi, ortaklığımı yürütmek istiyorsam eğer şirket ortaklığımı oradaki geçmiş dönemlerin kıymeti benim için önemliyse o zaman orada tamam bu dönemde böyle yapalım deyip kabule geçeceğim. Yani buradaki bakış açısını görmenizi istiyorum. Orada illa Plüto var, yıkıldı, gitti, öldü. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Neyi nasıl kullandığınıza bağlı. Evet. Kolaylıkla geçirmemiz ümidiyle hocam. Amin. Gelelim anaç yengeçlere. Evet, yengeçlere gelelim. Yalnız bu bir saat çok çabuk sürüyor. Ben Evet. hep böyle oluyorum. Ben anlayamıyorum. Anlatacak çok şey var. Konu çok fazla. Evet, yengeçlere geldik. Yengeçler de arkadaşlar 2-8 aksı çok retrolu orada mevzular çok fazla. Demek ki finansal konularda, para konularında zorlanıyorlar. Çocukların masrafları artabilir. Tamam mı? Çocuk masrafları artabilir, sosyal çevreyle ilgili giderleri artabilir. Bazı şok edici masraflar var. Evdeki hesap çarşıya uymamış.
İşte gezmişler, tatil yapmışlar, çok para harcamışlar gibi mevzular olmuş. Yükselen yengeçler, ay yengeçler, güneş yengeçler bu tarz deneyimler yaşayabilirler. Kadersel planda tekamül etmeleri gereken konular ne dersek eğer, yine 2-8 aksıyla ilgili gündem veriyor. Yani ortak gelir kaynakları. Belki ortaklığı, mesela burada işte ortaklık daha çok bitebilir. Çünkü artık ben seninle bu şekilde ortak para kazanmak istemiyorum'a gelebilir. Çünkü ay düğümleri gibi. Ayrıca çalışma hayatıyla alakalı yolları ayırabilirler. İş hayatıyla alakalı. Mesela işte işten ayrılıp tazminat almakla ilgili konular. Beklediği tazminatı alamıyor ve burada kabule geçecek. Tazminat, prim vesaire konularında uğrayacağı haksızlık. İşte sigortalar, işsizlik vesaire var ya, ıvır zıvır o konular. Oradaki uğrayacağı haksızlık ve onları kabul etmesiyle ilgili. Aslında kadersel olarak kariyerde çok iyi bir döneme girecek yani ona baktığımızda. Daha evle ilgili başlı ağrıyabilir, taşıma gündemleri, işte evin tadilatı, işte ihmal edilen işler çıkabilir. Ama kariyerde ilerleyecek. Yani işten çıksanız bile emin olun daha iyi yerlere gireceksiniz. Kariyerde ilerleme var. Ama siz bu yaslara girmeyeceksiniz, kabule geçeceksiniz. Olay burada. Evet, şu an parayla ilgili sıkıntı var. Ama bu düzelecek arkadaşlar. Yani bir şey bozulmadan güzel bir şey olmuyor ki. Hemen aklıma benim 1,5 sene önceki halim geliyor. Çünkü o zaman Kuzey Ay düğümü benim 10. evime girmişti. Ve oradan da kabullenemiyordum ben meslek değişimini. Fakat akışa bıraktığımda güzel şeyler oldu. Değil mi? Neler keşfettin? Neler geldi? Evet. Zaten burada tam yengeci bunu söylüyor. Yani relax, keşfet. Bak, gelecek çok güzel şeyler olacak. Bunu istiyor. Yengeçler de biraz farkında olmadan F1 ve panik çalıştırabilirler. Altyapıları çok fazla buna müsait. Lütfen daha teslimiyet içerisinde olsunlar. Pluto bunu diyor hepimize. Teslim ol bana diyor. Teslim ol. Pluto'nun tek dediği bu arkadaşlar. Bunu öğrenelim artık yani. Evle ilgili başları ağrıyabilir dediğim gibi. Taşıma mevzuları olabilir. İşte bu bazı evle ilgili masrafların artması para konusunu da getirebilir tabii. Ayrıca kariyerde evet yara almaları var. Evet, müdürleriyle ilişkilerinde sorunlar yaşayacaklar, yara alacaklar, üzülecekler ama dediğim gibi ileriki planda zaten Kuzey Ay düğümü onlara güzel bir kariyer verecek ki, güzel bir pozisyon verecek. Belki başka bir firmada istediği pozisyonda başlayacak. Evet. Teslimiyete girsinler ve kabul etsinler. Hocam, konuşkan ikizlere ne diyelim? Amin. Geldik ikizlere. Evet, şimdi yükselen ikizler, güneş ikizler ve ay ikizleri konuşursak eğer, ikizlerin konusu sosyal yakın çevresi konusu. Yani bu retroyu, yani kardeşleriyle, yakın çevresiyle, kuzenleriyle, komşularıyla başı dertte. Hem iletişim hem ilişki, kimse kimseyi anlamıyor. Bu arada trafikle de ilgili sorunlar olabilir. Aman dikkat. Bu dönem araba almak için uygun zaman değil. Arabayla ilgili sorunlar artabilir. Arabanın masrafı artabilir. Böyle orada bir araba para yiyor yani. Venüs retro. Benzin fiyatları artıyor Türkiye'de. Venüs retro. gibi konuları var ikizlerin. Yani buraya dikkat etsinler. Kısa yolculuklarda başları ağrıyabilir. Evet, uzak tatile mi gidecekler? Yine başları ağrıyabilir. Yani pek de böyle bu alanlarda güzel zamanlar değil. İhracat, ithalat, işte uluslararası işler vesaire konusunda da başları ağrıyabilir. Eğitimlerde de öyle. Yani aksilikler ve tersliklerle karşılaşabilirler. Ama daha önce bu alanlarda bazı kararlar aldılarsa, yarım bıraktılarsa, tamamlamadılarsa bu dönem tamamlamak için güzel fırsat. Her zaman söylediğimiz gibi retrolar bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Pluto ne istiyor? Pluto da şunu istiyor onlardan. Almak istediğin eğitimlerle alakalı sorun mu yaşadın? Başın mı ağrıdı? Yarım mı kaldı bazı şeyler? Artık bunları kabul et diyor. Yani sen yurt dışına gidecektin, yurt dışında eğitim alacaktın ama olmadı mı? Bunu kabul et diyor, teslim ol diyor. Senin öyle bir dönemin yok bu dönem diyor. Bu dönem o yok diyor. Kader planı senin için bunu çizmedi diyor. O akademik eğitimin diyor işte ne bileyim Hollanda'da değildi diyor. İşte İstanbul'da alacaksın diyor gibi. Orada bir kader senaryosu ve teslimiyet istiyor ondan. İnançlarla alakalı sorgulama da verebilir genç ikizlere. Yani böyle de çalışabilir arkadaşlar. Davalarla ilgili de bazı konular kadersel olarak çalışabilir değil mi? Hukuki konular, sonuçlar, davalar artık orada belki. Gerçi Güney Ay düğümü terazi adalet yerini bulacak da arkadaşlar. Yeni başladık
adaletin yerini bulmasına. Yani belki bu süreçte canınız acıyabilir, adalet yerini bulmadı diyebilirsiniz ama emin olun önümüzdeki dönemlerde adalet yerini bulacak. Yani hukuki konularda bekleyenler için de bunu söyleyebilirim. Ayrıca sosyal çevreden yara alma var. Bakın aşk ve sosyal çevre konularında, çocuk konularında yara alabilirler, üzülebilirler. Ama emin olun bu kuzey ay düğümü, yükselen ikizler, kuzey ay düğümü sosyal çevrenizden, hayaller alanınızdan geçtiği için lütfen pozitif düşünün, hayaller kurun. Siz oradan yara alsanız da işe yaramayan insanları eleye eleye gideceksiniz. Çok daha güzel sosyal çevreleri, ortamlara gireceksiniz. Ayrıca aşk, çocuklar konusunda da var olan sorunları çözmek için güzel fırsatlar değerlendirin. Ama yine her zaman dediğimiz gibi yatırım yapmak için işte hiç uygun değil. Zaten orada sırf bu hafta için demiyorum bu arada. Önümüzdeki dönemlerde de 5. evden gat geçerken kaybettiğiniz paraları belki alacaksınız. Ama yatırım yaparken çok iyi danışmanlık alın bu arada. Finansal astrolojide danışmanlık veriyorum. Alabilirsiniz. Bireysel ve kurumsal danışmanlıklar veriyorum. Ne zaman neyi nasıl alacağınızla alakalı gökyüzü kalitesine göre bu konuda karar verebilirsiniz. Çünkü Güney Ay düğümü oradan geçerken para kaybetme olasılığınız çok yüksek olacak arkadaşlar. Uzun sürede Plüto kareli çalışacak. Evet. Boğalar. Boğalar için. Evet, geldik boğalara. Evet, boğalar. Akrebin diğer versiyonu değil mi? Hı hı. Şimdi boğalara baktığımda zaten boğalar evle ilgili sorun yaşadı. Mesela kiracı boğalar varsa yükselen boğalar taşın dedi ev sahibi. Ya da evi satıyorum dedi. Ya da kendi ev sahibi evi satmaya kalktı. Bir şey var yani evle ilgili şok edici bir bilgiler var. Ya da hiçbir şey yok. Evde internet sorunu var. Ya da anne babayla alakalı sağlık sorunu. Ya da evde şok edici tartışma böyle resleşme şeklinde. Gibi konular ya da evde teknolojik aletlerin bozulması, beklenmedik olaylar gibi konularla başları ağrıyabilir. Venüs retrosu zaten orada devam ediyor. Yani evde pek keyifli zamanlar geçirmiyor. İstediği kadar evde güneş olsun. Belki güzel zamanlar geçirecekti. Hiç hayal ettiği gibi değil yani evdeki durumlar. Ki boğa keyif etmeyi seven bir burçtur arkadaşlar. Konforuna düşkün bir burçtan bahsediyoruz. Ama iş öyle değil. Yani evde hiç huzur yok. Sonra Chiron'a bakalım. Chiron da ayrıca Boğa'nın 12. evinde, iç dünyasında da yer alıyor. Zaten sağlık gündemi çalışıyor. 6-12 aksı çalışıyor. Çünkü Chiron 12'de gizli düşmanlıktan yara alabilir. Ayrıca sağlık sorunları olabilir. Psikolojik tabanlı, bilinçaltı korkular çalışabilir. Tabii Kuzey Ay düğümü oradan geçmesi büyük nimet. Değil mi? Aslında içine dönse, içine yönelse, kendini biraz dinlese olayları daha çözecek. Kendine yatırım yapması lazım arkadaşlar. Ruhsal gelişimine yatırım yapması lazım. Bakın evet madde dünyada yaşıyoruz ama her şey madde değil. Bakın biz öbür tarafa gideceğiz. Yani ruhsal gelişimimize lütfen yatırım yapalım. Yani buraya yaptığınız kadar emin olun kişiliğinize ve ruhsal gelişiminize yatırım yaparsanız hayat kaliteniz artacak. Yani para değil her şey. Ve sağlık evinden Güney Ay düğümü geçiyor. Yani kronik, geçmiş, ne kadar ihmal ettiği sağlık sorunları varsa bunlarla zaten sorunlar yaşayacak. Ve Plüto tek karesi de orada. Plüto tek karesi de tam kariyer evinden oraya tek kare yapmış. Yani belki öyle bir çalışma hayatı ortamı oluyor ki sağlığına sebebiyet veriyor. Ya da sağlık sorunlarından dolayı işten ayrılıyor. Ya da çocuk olayından dolayı işten ayrılıyor. Olmaz mı? Olur. Hocam Şiron 12. evde dedik ya hem yara verir hem de biz şifayı Tabii. seçersek de öbür türlü çalışır. Ben hani arkadaşlara şey öğrenmek istiyorum. Meditasyona yönelin. İç dünyanıza girin ki şifa bulun. Kesinlikle. Meditasyon mesela size tersse namaz kılın arkadaşlar. Esma çekin. Bakın. Ama tabii burada cemali esmalar çekeceksiniz. Celali esmalar değil. Tamam mı? Cemali, akışta esmalar, kısasa kısas esmalar, celaliler değil. Bakın her esmada çekilmez. Bu da çok hassas bir konu. Hocam bu konuda da sen çok bilgilisin. Danışmanlık veriyor musun bu Veriyorum. konuda? Tabii. Kişilerin haritalarına uygun şifalamak için esmalar veriyorum. İsim esması veriyorum. Çok güzel. Ben esmalarımı çekiyorum örneğin her gün. Neden? Yaşam kalitemi arttırmayı seçiyorum çünkü. Neden çekmeyeyim ki yani? Evet, ne güzel. Şu an o bilgiyi de verelim. Mesela Satürn için
çekeceğiniz esma ya Rezzak arkadaşlar ve şu an hepimiz Satürn transitin etkisindeyiz. Satürn mesela çok önemli. Satürn için ya Rezzak'ı çekin. Çok önemli. Kaç kez hocam? Kaç kez çekeyim? Günde 1000 tane çekeceksiniz. Günde 1000 tane. Gece 11.30'dan sonra çekin. Normalde saat koşturmak istemiyorsanız, herkesin yoğunluğu farklı oluyor. O Satürn saatine denk getiremeyebilirsiniz. 11.30'dan sonra gece günde 1000 tane ya Rezzak çekin. Plüto esması ki özellikle bu dönem bunu çok çekmemiz gerekiyor. Plüto tek kareli bir dönem yaşıyoruz. Teslimiyet ve kadersel ay düğümlerine, kader planına teslimiyet olmamız için, bu dönemi kolaylıkla atlatmamız için, iyi ki de esmalara girdik bu arada, işte çok güzel oldu. Hı hı. Çekmemiz gereken esma ya Fettah arkadaşlar. Günde 1000 tane ya Fettah çekiyorsunuz ki tekamülünüz kolaylıkla geçsin. Emin olun çok kolay olacak. Çok güzel. Çok güzel bilgiler verdin. Hocam Kesinlikle. bir akşam da konuşalım. Esmaları konuşalım. Konuşalım. Aynen, bu Cemali Celali biraz oraya netleştirelim. Çünkü insanlar bilmiyor maalesef. Ben de bilmiyordum. Ben içimden gelen esmayı çekmeyi seçiyordum. Çünkü benim içime öyle esmalar gelirdi. Sonra fark ettim ki bazı esmalar bedelli çalışıyor. Hı hı. Bedele dönmemize gerek yok. Mesela kemali esmalar var. Büyük zatların kullandığı. Onlar da bizim üstümüze vazife değil. Yani biz basit kullarız zaten. Hani burada biraz fark etmek lazım bazı şeyleri. Ya sabır, çok kişi böyle ya sabır çeker. Hani ben de diyorum ki sen ya sabır çekersen Yaradan sana sabır Senaryoları deneyimleyecek ve getirir. evet senaryolar sana gönderir Aynen. ve öyle düşünüyordum ben. Sana bol bol sabır edeceğin Evet, senaryolar getirecek. Başka bir şey getirmeyecek yani. evet. Bir de hani başka bir hafta hocam Kesinlikle esmaları konuşalım. konuşalım. İstersen koçlara gelelim. İlk Gelelim, burcumuza. gelelim. Aynen. O bir saate geçirmişiz bile. Hemen Evet. koçlara geliyorum. Evet, koçlara geldiğimiz zaman koçlar da terazi gibi arkadaşlar. Yükselen koç, güneş koç, ay koç. Özellikle bunlar ilişkilerde tekamül etmeleri lazım. Yani biz dengesinde, teslimiyet içerisinde olması lazım. Tüm ilişkileri, işte evliliğidir, ortaklığıdır, çalışma hayatındaki ilişkiler, çocuğuyla ilişkiler, hepsini koyun içerisine. Lütfen burada teslimiyet içerisinde olun. Bir şeyleri görmeye çalışın. Yani burada bir püf nokta var. Aslında sizin görmediğiniz bir şeyi sistem size göstermeye çalışıyor. Bunu görmeye çalışın. Ayrıca aşkla alakalı sorunlar var. İletişim sorunları var, ani şok edici bilgiler var. İşte mesela kripto borsada para kaybetmeler var, birden para düşecek falan filan, böyle baş ağrısı sorunlar var. Ne dedik? Yani bu dönem öyle bir dönem değil ama daha önceden kaybettiğiniz paraları alabilirsiniz. Fırsat olabilir. Ayrıca aşk, çocuklarla ilgili konularda, ilişkilerde sorunlar var. Sosyal çevreyle ilgili sorunlar var. Ve sağlıklarına dikkat edecekler. Çünkü birinci evlerinde Şiron var. Zaten uzun süredir Şiron Koç'ta. Koçlar zaten hep sağlıklarına dikkat edecekleri bir dönemden geçiyorlar. Yine şifadan bahsettik değil mi? Yani işte o ilişkisindeki sorunlar belki koçları üzecek. Belki diyecek ya, ilişkide neden dikiş tutturamıyorum? Neden bu ortaklığımız işte kurulduğundan beri böyle? Ama yani işte o nedeni teslimiyet içerisinde çözebileceğini görmeli, içine dönmeli, kendini şifalamayı seçmeli. Artı 12. evde de bir Satürn'ün geçmesi hem korku, hem depresif, hem depresyon, hem bilinçaltı, değil mi? Neptün de orada. O yani kesinlikle koçlara şifalanmayı öneriyorum. Hem fiziksel, hem ruhsal, hem psikolojik olarak şifalanmayı seçmeleri gerekiyor. Şifalanmanın pek çok tekniği var arkadaşlar. Hangisini seçerseniz hayrınıza olsun. İstediğiniz şifa tekniğini seçebilirsiniz. Hocam Hocam sen şifa konularıyla da çok Evet, ilgilisin. İstersen bir akşamda nasıl aynen. hani elemente göre nasıl şifa yöntemleri var? İstersen bir akşamda onu konuşalım. Tabii tabii. Aynen. Ben şifa danışmanlığı da veriyorum. Onu Hı da hı, konuşabiliriz. Aynen tabii. aynen canım. Kesinlikle şifalanmamız gereken dönemler Hı hı. işte. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, Başka söylemediğim bir şey kaldı mı, koçlara bakıyorum. Merkür onları Bu kadar. nasıl etkileyecek? Merkür retroya girerse, pardon, Merkür Başak'a Başak'a girecek. girerse pazar Sağlık günü. konuları. Yine Hah, sağlık sağlık konuları. Zaten konuları. Satürn sağlık Hı, evindeydi. Neptün oradaydı. Merkür doğru. de oradan olacak. Yine sağlık ve çalışma ortamıyla alakalı konularda gündemleri devam edecek. Yani gerçekten koçlarda da ilişkilerin verdiği yıpranmışlık ve sağlık olacak yani. Terazide de aslında öyleydi. Evet, şimdi 12 tane burcu hepsini geçirdik ve hepsini güzel
Düşünelim ki güzel olsun. Kesinlikle. Ya arkadaşlar biz her şey bizim seçimimize bağlı. Yani gökyüzünü biz nasıl kullanıyorsak bakın kaç teknikten bahsettik. Esmalar, şifalar, tercihler, seçimler değil mi? Yani biz neyi nasıl kullanıyoruz, kullanmak istiyoruz bununla alakalı. Pozitif olun, enerjinizi düşürmeyin. Bir sorun varsa sakin olun. Emin olun onu aşacaksınız. Önemli olan orada ne öğretmek istiyor sistem size onu görmeye çalışın. Bakın ben bir olayla karşılaştığım zaman olayın arka tarafını görmek için çaba harcıyorum. Acaba bu olayın arkasında benim ne öğrenmem gerekiyor? Bu bakış açısında olursak biz bu dünya planını çözebiliriz. Burada ego ve nefis hepimizi yıpratıyor. Unutmayalım. Evet hocam. Bir de böyle kısaca bakıyorum sorular gelmiş mi? Çok fazla soru gelmemiş bugün. Daha fazla arkadaşlar bizi dinlemişler. Senin güzel o bilgilerini vermiş ama bir arkadaş boşanmış bir aslan olarak yazmış da o iş arkadaşları ve tam okuyamıyorum sıkıntılar yaşıyormuş bu kişi. Çünkü benim o şey tam altta var. O yüzden okuyamadım o satırı. E, Boşanmış. Evet. Tabii şimdi aslan deli diyorum ya sabitler baya bir savaştan çıktı sabitler. Yani işte aslan, kova, boğa, akrep yani kolay değil. Boşanmasına şaşırmadım. Evliliği sağlam olsaydı boşanmazdı. Sağlam olan evlilikler böyle zor transitlerde tekamül ediyor arkadaşlar. Yani evet kavgalar, sıkıntılar, sorunlar oluyor ama onlar olayı birbirlerine şans tanıyarak, saygı ve sevgi duyarak, dönüşerek devam ediyorlar. Ama bazı çiftlerde bu tekamülde ego ve nefis tuzağına düşerek bu şansı değerlendiremeyip ayrılıyorlar. Yani az önce anlattım dünya planında bunlar çok çalışıyor. Hani burada bakış açımız önemli. Niçin Plüto bizden teslimiyet istiyor? Hangi alandan? Biz ilişkiler. Diyor ki teslim Hı ol. hı. İşte bunu görmemiz lazım. Evet. Aslında hepsi bizim için, hepsi bizim bu yolculuğumuzu, bu hayattaki bu yolculuğumuzu kolaylıkla gitmemiz için. Fakat bazı insanlar belki hani nereden bakarsam boş bardak mı dolu bardak mı diye de şey. Burada bir arkadaş şey yazmış hocam. Ters ay düğümü yaşayanlara ne önerirsiniz? Gat Koç 3. evde. Şimdi ay düğümleri ters kavuşum yani doğum haritasının üzerine transit ay düğümleri ters kavuşum gelen 3-9 aksında kadersel yeni senaryosu çizilecektir 3-9 aksında. Yani bunlar işte bahsettiğimiz yakın çevresiyle ilgili sorun konular, kardeşler, mesela kardeşleriyle ilgili bir evlilik, belki bir boşanma, yakın taşınma konuları kendisinde olabilir. İşte araç, ulaşım, trafik, ticari konular, eğitim, akademik eğitim, uluslararası ilişkiler, uluslararası konular, yabancı dil, yurt dışı eğitim, üniversite gibi alanlarda yeni kader senaryosu çalışmış olacak. Yani yine bakın kader senaryolarında arkadaşlar bizim bir kararımız olmuyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Az önceki gezegenlerde oluyor. İşte Plüto'da şöyle davranıyor. Satürn için bunu yapıyorsun. İşte Mars için bunu yapıyorsun. Bir şey için bir şey yapıyorsun. Ama ay düğümleri söz konusu olduğunda hiçbir şey yapmıyorsun. Çünkü ay düğümü senin önüne bir plan getiriyor. Sen sadece orada görebildiğin seçimi yapıyorsun. Aslında o seçimi sen yaptığını sanıyorsun. Aslında sistem senin için onu hazırlıyor, getiriyor. Şimdi Evet. buradaki arkadaşımız da böyle bir şey yaşayacak aslında. Yani yakın çevresiyle, uzak çevresiyle alakalı ya da uzak yolculuklarla belki bir şehir dışında, belki ülke dışında bu konularla alakalı çok önemli bir karar verecek. Ama yine kader planında bir karar verecek. Yani hayatını etkileyen bir plan bu. Evet. Hocam burada bir arkadaşımız, şahsen tanıyorum kendisini. İki yükselen akrebiz. Yani karı koca bunlar akrepler. İkisinin de birinci evinden geçti. Ay 23 yıllık yılımız doldu. Çok maşallah. şükür güçlenerek yaş alıyoruz. Herkese şans mı? Öyle evet. Aynen Herkese. işte Darısı herkese diye yazmış. demek istediğim bu. Bak yapıldı mı? Yapılabiliyor. Evliliğinize bağlı arkadaşlar. Her evlilikte Plüto oradan geçiyor, boşanmıyorsun. Uranüs oradan geçiyor, boşanmıyorsun. Satürn geçiyor, boşanmıyorsun. Evliliğinize bağlı. Siz evliliğinizde tüm sorunları sürekli yorgan altına attıysanız, örttüyseniz üstünü, sorunlar katmerlenir, büyür. Oraya ufacık bir transit gelir, hop evlilik biter. Neden? Çünkü siz sorunları çözmemişsiniz ki. O çiçeği sulamamışsınız ki, bakmamışsınız ki. Evet. Hocam yine biz bir saati Evet, doldurduk. kapatalım. Instagram bizi
olmadı. Ben hani şaşırdım Evet. şimdi. Yani sabaha kadar da konuşabiliriz seninle. Fakat kapatalım. Gelecek hafta aynı saatte yine buluşacağız. Evet. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hayırlı haftalar olsun. Kolaylıkla geçsin. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Öpüyorum.